Muazzez'in mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Diyarbakır'ın meşhur lezzeti olan yazın en çok yapılan yemeği tırşık tarifim var. Bazı yörelerde türlü diye geçiyor, sebzeli yemekler diye geçiyor ya da güveç diye geçiyor. Biz bu şekilde tencerede, tavada öğlen yemeğine, acil akşam yemeğine gerçekten en çok yaptığımız yemek. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ben hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Şimdi vereceğim ölçü 4 en fazla 4-5 kişilik oluyor. Siz kişi sayısına göre biraz malzemeleri azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Bir adet patlıcan kullanıyorum ve patlıcanları bu şekilde serçe parmağı şeklinde uzun ince doğruyorum. Dilerseniz küp küp de doğrayabilirsiniz ama ben bu şekilde çok seviyorum. Böyle biraz önden de kızartınca kızartma tadı da oluyor. Üzerine varsa çok yakışıyor bir adet kapya biber ama yoksa koymak zorunda değilsiniz. Kapya biberimi de aynı şekilde uzun ince doğruyorum. Ve üzerine bir adet sivri biber. Sivri biber de ekliyorum. Dediğim gibi yoksa sadece sivri biberlerden ya da normal yemeklik biberlerden kullanabilirsiniz. Benim elimde kalan bozulmaya yakın olan biber malzemeleri kullandım. Siz de aynı şekil yapıp elinizdeki biber, patlıcan, domatesleri bu şekilde kullanıp değerlendirebilirsiniz. Gerçekten hem kalan malzemeleri değerlendirmek için hem de çok lezzetli bir tarif oluyor. Yapmayanlar kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve bu videodan sonra kalkıp yapın. Ondan sonra yorumlar kısmında yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Tavamızın içerisine yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ekleyip altını açtım. Ve kullanmış olduğum biber patlıcanların üzerine yaklaşık 1 kilo domates kullandım. Domateslerimi güzelce soydum. Ve bu şekilde küçük kuşbaşı olacak şekilde doğruyorum. Ben elde doğruyorum. Dilerseniz bir tahta yardımıyla da siz tahtada doğrayabilirsiniz. Domateslerimizi bu şekilde küçük küçük doğruyoruz. Domateslerin miktarı biberle patlıcanlara göre biraz daha fazla olsun. Çünkü güzel böyle sulu güzel bir yemek olsun. Dediğim gibi bu hazırlamış olduğum malzemeler yaklaşık 4-5 kişi. Tabii yanında başka bir ekstra yemek, bulgur, pilav, makarna yapacaksanız eğer yeterli olacaktır. Miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve üzerine 2-3 diş sarımsak da eklediğim patlıcan biberlerimi güzelce yağda birkaç dakika olacak şekilde kavurdum. Ara ara karıştırıp yanmasın diye sonra en son domatesimi de doğrayıp artık üzerine eklemek için hazır. Biraz daha böyle karıştırdıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar şu an büyük kaşıkla kullandım görüyorsunuz kaşığımın ucuyla domates salçası kullandım. Tam böyle kırmızı domatese eklemek zorunda da değilsiniz ama ben biraz daha renk versin diye kullanıyorum salça. Renk veriyor gerçekten güzel bir tat veriyor ve benim olmazsa olmazım üzerine isot, pul biber, çok az da karabiber ekliyorum. Kesinlikle bu da bir opsiyonel yani biz gelenekte yaptığımız zaman eskiden beri biz yapıyoruz. Üzerine baharatlar eklenmiyor. Direkt sebzeler karıştırılıyor. Üzerine domates ekleniyor ve bu güzel lezzet ortaya çıkıyor. Tabii benim dokunuşlarım biraz daha baharatla o salçayla gerçekten çok daha lezzetli kıvama geliyor. İstemezseniz baharat eklemek zorunda değilsiniz. Ve üzerine domateslerimi de ekledim. Domateslerin üzerine en son 2 tatlı kaşığı tuzunu ekleyip artık pişmeye bırakıyorum. Tuzu da tamamıyla sizin damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve kaynar gelene kadar karıştırıyoruz. Kaynar geldikten sonra altını orta harlı ateşe verip pişiriyoruz. Ve arada bu şekilde kaynar geldikten sonra birkaç dakika geçtikten sonra böyle bir karıştırıyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra tekrar kapağını kapatıp ortalama yarım saat içerisinde bu lezzetli yemeğimiz hazır oluyor arkadaşlar. Ve bu şekilde tencere yemeğimiz gerçekten çok güzel oluyor. Biz tırşık diyoruz. Sizin yörelerde ne diyor? Yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz ve yanında kesinlikle seviyorsanız soğan öneriyorum. Böyle bir soğanımızı da elde kırıp yanına afiyetle tüketebileceğiniz çok güzel lezzetli bir tarif oluyor.
Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Kanalıma abone olup bana destek olursanız da çok sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız bundan sonra gelecek güzel tariflerden haberdar olursunuz. Kanalımda birbirinden güzel ve lezzetli tarifleri de görebilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmına da bekliyorum arkadaşlar. Umarım dener, çok daha lezzetlisini yapar. Afiyetle sevdiklerinizle birlikte bir sofrada toplanıp afiyetler içerisinde yersiniz. Soğanla da olmazsa olmazımız. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.